Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir yelek çalışacağız. Ama öyle bir yelek ki herkesin çalıştığı. Normalde biliyorsunuz ben böyle YouTube'da herkesin çalıştığı şeyi çok fazla çalışmayı sevmiyorum. Zaten eğer öğrenmek isterseniz, yapmak isterseniz o arkadaşlardan zaten yaparsınız diye düşündüğüm için normalde çalışmıyorum. Fakat workshop ailesinden bir arkadaşımız bana bu ipin kendisinde olduğunu, hırka yapmak istediğini fakat nasıl başlayacağını bilemediğini yazmıştı. Bununla genelde yelek çalışmışlar. Çok fazla böyle hırka görmedim, araştırdım. Pinterest'a da baktım. Orada da çok fazla böyle benim böyle içime sinen bir hırka yoktu. Ama yelek içime çok sinmişti. Yeleği anneme yapıyorum. Annem çok beğendi çünkü yeleği. Fakat o arkadaşımız, bana yazan arkadaşımıza da o yeleğin hırka versiyonunda çalışacağım. Yani o yeleği hırkaya nasıl dönüştürebiliriz? Bunu da göstereceğim. Şimdi elimizde Alize Bella Ombre Batik var. Bu ipteki renk akışı harika. Tamamen koton bir iplik. 250 gramında 900 metre var. 44-46 bedene uyumlu bir yelek çalışacağız. Dediğim gibi yelek çalışacağız, yelek yapacağız. Ama videonun sonunda ben yeleğin hırkaya nasıl dönüştürüleceğini, yani yeleğe kol nasıl yapılacağını göstereceğim. Herkesin çalıştığı, herkesin yaptığı bu yeleği hırka versiyonunda inşallah benden göreceksiniz. Bunun için bize 7 numara tığ lazım. 7 numara tığla başlıyoruz. Ve adım adım birlikte çalışacağız. Yelek başlayacağız. Hırkayla bitireceğiz arkadaşlar. 44-46 bedene uyumlu bu yeleğimiz. Onun için 2 yumak gidiyor. 2 yumağı dönüşümlü öreceğiz. Renk akışını sağlayabilmek için dönüşümlü öreceğiz. Onun için 2 yumak gerekiyor bize. Tığımız hazırsa, ipimiz de hazırsa hadi başlayalım. Malzemelerimiz hazırsa yeleğimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi 183 tane zincir attım. 1, 2, 3, 4 tane zincir attım. 1, 2, 3, 4. Şu sıraya batıyorum. Üçlü trabzan yaptım bir tane. İkinci zincire battım. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar üzerine aldım. Tekrar üçüncü üçlü trabzan. Üzerine aldım. Dördüncü üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. Tekrar üstüne aldım ipimi. Önündeki zincire 5. trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine aldım. 6. trabzanı 5.'ye battığım zincire batıyorum arkadaşlar. Yani son 5 ve 6. trabzana aynı yere, aynı zincire batıyorum. Yalnızca bu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Önümdeki zincire batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 tane trabzanı aynı zincire batıyorum. Şimdi 4 tane ayrı zincirlere batarak birinci dilimimi bitirmiş oluyorum. Toplamda 6 tane trabzan oluyor. Bakın göstereyim. Şu ilk zinciri saymıyoruz. 2, 4, 6. 4 tane ayrı ayrı zincirlere battım. 5. ve 6. trabzanımı aynı zincire battım. Aynı göze. 3 tane zincir çektim. Burada da aynı. Bakın aynı göze battım. İlk 2'yi, sonra 4'ünde ayrı ayrı gözlere battım. Toplamda 3, 6 tane trabzan burada, 6 burada. İpliğimi üzerine alıyorum. 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir, 4. zincire batıyorum.
Şimdi ikinci dilimi yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi 4 tane trabzanı ayrı ayrı zincirlere battım. Şimdi 5. ve 6.'yı aynı zincire batacağım. 5. Bakın 6. da aynı göze batıyorum. 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Önümdeki zincire batıyorum. Bu trabzan da aynı yere. Dört tane trabzan da ayrı ayrı zincirlere batarak yapıyorum. Bakın oluştu. İkinci dilimim de oluştu. Şimdi ne yapıyorum? İpliği üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir. Dördüncü zincire batarak üçüncü dilimime başlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü zincire batarak üçüncü dilime başlıyorum. Aynı buradaki gibi 4 tane trabzanımı yapacağım. 5 ve 6'yı aynı zincire batacağım. Ondan sonra 3 zincir çekeceğim. 3 zincir çektikten sonra şuradaki gibi burada ve başında, bakın buranın sonunda aynı zincire batıyorum. Burada da başında aynı zincire batıyorum. Ondan sonraki 4 trabzanı da ayrı ayrı yerlere batıyorum. Bu şekilde her bir şu bir dilim arkadaşlar. Bir dilim yaptık. 2 dilim yaptık. Üçüncü dilimimize başlıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. 14. Bu birinci dilim. Şurası ikinci dilim. Bunlar gibi 14 tane dilim yaparak devam ediyoruz. 14 dilim yapınca tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Birinci sıramızı yaptık arkadaşlar. 14 tane dilim yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve geri dönüyoruz. Şimdi buraya 4 tane kafes sığdıracağız. Çok önemli değil böyle bir atlamak, 2 atlamak. Şimdi 4 zincirimi çektim. Üzerine alıyorum. Buraya değil, buraya değil, şuraya batıyorum. Buraya 4 kafes sığdıracağız. Bir zincir çektim. Tekrar bir atladım. İkinci kafesimi yaptım. Bir zincir çektim ve şu üçlünün ortasına battım. Üçüncü kafesimi yaptım. Bir zincir çektim, tekrar battım. Dördüncü kafesimi yaptım. 1 2 3 4. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Gene aynı boşluğa. Bir kafes daha sığdıracağım. Bir zincir çektim. Tekrar kafesimi yaptım. Şurada bir kafes, şurada bir kafes oluyor. Bu önemli. Yalnızca bu önemli. Bir zincir çektim. Şuraya battım. Bir zincir çektim. Birinci, ikinci, üçüncü. Bakın hiç ara vermeden battım. Bir zincir çektim. Dördüncü. Şimdi bakın 1 2 3 4. 4 tane kafes yaptım. Aralarda birer zincir var. 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4 kafes yaptım. Şurada bir boşluk olması gerekiyor. İpliğimi üzerine doladım. Bir şu orta noktası var. 1
Şu orta noktası 2, 3 atladım. Dördüncüye tekrar battım. Bu bizim şurası bizim şu 3 zincirli olduğumuz zikzağımızın tepe noktası. Burası da dip noktası. Şu 3 3 boşluğu unutmayacağız. Bir de şuralara 2 tane şeyi unutmayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Hemen önüne. Buraya 4 tane kafes sığdıracağız. Bir zincir çekiyoruz. Şuraya 2. İkinci kafesimizi yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Boşluğa giriyoruz. Kaç tane oldu? 1, 2, 3. Boşluğa da bir tane yaptık mı? Etti 4. Kafeslerin arasındaki boşluklar çok önemli değil. Kafes sayısı önemli arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Buraya içine mutlaka bir kafes yapacağız. Bir zincir, bir kafes. Bakın şu kafes ve şu kafes çok önemli. Bir zincir çekiyoruz. Şuraya batıyoruz. Bir zincir. Şuraya batıyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyoruz. Bakın şu orta noktası şurası. Biz hemen önüne batıyoruz. Ve dördüncü kafesimizi de bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani anlatmak istediğim, şöyle bir atlamışız. Hemen önüne batmışız. Hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan kafes sayısı. 1, 2, 3, 4 kafes olacak. Önemli olan şu içe, burada çünkü artırmalarımız olacak. Şu 2 kafesin burada olması, şu üçlü zincirin içinde olması ve buradan da zikzağımızın dip noktası olduğu için 1, 2, 3, 4. boşluğa batmış olmamız gerekiyor. Bundan sonra ister bir atlayın, ister 2 atlayın. 2 atlayamazsınız ama bir zincir çektik. Battık. Bir zincir çektik. Önüne battık. Burada da böyle batıyoruz. 3. boşluğa. 3 kafesimizi yaptık bakın. Bir zincir, burada da bir kafes etti. 4 kafesimiz oldu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu içe tekrar bir kafes yapıyoruz. Bir zincir. Bakın şu ikisi çok önemli. Bundan sonra 4 kafesi sığdırmaya bakacağız. Bir zincir çektik. Şuraya battık. İkinci kafesimiz, bir zincir çektik. Üçüncü kafesimiz. Bir zincir çektik. Şu orta noktası, şuraya da batmayız. Şuraya batacağız. Hemen önüne batıyoruz. Bizim bu dip noktamız biliyorsunuz. 1, 2, 3 boşluk çıkaracağız. Üstüne alıyoruz. 1, 2, 3 boşluk. Dördüncüye. Bu şekilde ikinci sıramızı da devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sıramızı da yapalım. Tekrar buluşalım. Şimdi ikinci sıramızı da yaptık arkadaşlar. Kafes sıramızı yaptık. 1, 2, 3. Bir zincir çektik ve dördüncü kafesimizi yaptık. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta var. Şimdi eğer yeleği uzun bir yelek istiyorsanız ikinci yumağa geçmemiz gerekiyor. Çünkü bunun bir renk akışı var. Belli bir yere kadar. Bluzda eğer bluz yapıyorsanız ya da basenlerde bir yelek yapıyorsanız tek iple başlayıp tek iple bitirebilirsiniz. Fakat biraz ben uzun bir yelek çalışmak istiyorum. Onun için
Eğer tek iple çalışırsam renk gelir, açıktan gelir, koyuya biter ve benim yeleğim bitmemiş olur. Tekrar ikinci yumağa geçmiş olurum. İkinci yumak da tekrar açıktan koyuya yeniden açılır, yeniden koyulaşır ve bu renk akışını düzgün veremem. Onun için burada ikinci yumağım devreye girecek. Nasıl devreye girecek? Bundan sonra 2 yumakla birden çalışacağım. Şimdi şuraya ipime bağlıyorum. Kesmeyeceğim arkadaşlar bir daha ipimi. Şimdi bundan sonra 2 sıra bundan yaptım. Bitirdim. Şimdi 2 sıra bundan yapacağım. Bu ipim burada kenarda kalacak. Diğer ipimle ikinci 2 sırayı yapacağım. Ondan sonra bununla 2 sıra yaptıktan sonra tekrar bu ipime geçeceğim. Hiç koparmadan. Böylelikle renk akışını da sağlamış olacağım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 diyoruz ve 3. sıramıza geliyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 kafesli bir sıramız vardı. Şimdi üzerine alıyoruz. Bir kafes atlıyoruz. İkinci kafese 2 trabzan yapıyoruz. Önümüzdeki kafese de 2 trabzan. Önümüzdekine de kafeslerin içine 2'şer trabzan yapıyoruz. Sonra şu 3 zincirli olan yere de 2 trabzan. Şimdi 3 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi 2, 4, 6, 8. Bakın burada 6 vardı trabzanımız. Burada 8 oldu. 2, 4, 6, 8. Şimdi burada da 2 trabzan yapacağım bu boşluğa da. Şimdi önümüzde son bir kafese kadar kafeslerin içini 2'şer trabzanla dolduracağım. Evet. 2, 4, 6, 8. Şimdi üzerine alıyorum. 1 kafes, 2 kafes, 3 kafes, 4. kafese batıyorum. Bu benim zikzamın dip noktasıydı biliyorsunuz. Şimdi her kafese 2'şer trabzan yapıyorum. Yaptım. Ortaya da 2 trabzan. Ve 2, 4, 6, 8 trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere 2 trabzan. Tekrar kafeslerimin içine dolduruyorum 2'şer trabzanla. İki, 4, 6 ve 7, 8. İki, 4, 6, 8. Üzerine alıyorum. 1 kafes, 2 kafes, 3 kafes, 4. kafese tekrar başlıyorum. Aynı şekilde böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İkinci yumağımıza geçtik. Bu sırayı bitirelim. Tekrar buluşalım. Yapalım.
gelelim. Üçüncü sırayı da bitiriyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Yalnızca şu sırada normalde kafeslerin içine yapmamız gerekiyor. Ama biz şuraya yapıyoruz ki şuraya düzlüğü sağlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 kafes yapmıştık şu 3 zincire kadar. 4 de buraya yapmıştık. Şimdi burada 5 yapacağız. 1 zincir, 2 2 1 zincir, 3 1 zincir, 4 1 zincir ve gene aynı yere 5. kafesimizi yaptık. 3 4 5 1 2 3 zincir atıyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bir zincir, tekrar aynı yere. Bu önemli, biliyorsunuz. Zikzağımızın tepe noktası. Şimdi burada bir kafesi burada sayıyoruz. 4 kafesi şuraya dağıtacağız. Ama nereye kadar? Şu orta noktası şuraya kadar. Yani şu arada. İkinci kafesimiz. Bir zincir. Üçüncü kafesimiz. Bir zincir. Dördüncü kafesimiz. Bir zincir. Hemen yanına 5. kafesimizi yerleştirdik. Bakın. Bakın burada bir atladım. Burada hemen yanına yaptım. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan 5 tane kafesi buraya yerleştirmek. Burada 4, burada 5. Bundan sonra biliyorsunuz trabzanlı sıramız var. Ondan sonra tekrar kafesli sıramız var. O zaman da 6 yapacağız. 6 kafesi yerleştireceğiz. Üstüne alıyoruz. 1 2 3 ve 4. göze batıyoruz. İlk trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir, bir zincir, ikinci kafesimiz, bir zincir, üçüncü kafesimiz, bir zincir ve boşluğa 4. kafesimizi yaptık. 1 2 3 4 bir zincir, aynı yere ve 5. kafesimizi de yaptık. 1 2 3 tane zincir. Tekrar aynı yere battık. Bir zincir, tekrar aynı yere. Şunların olması gerekiyor, biliyorsunuz. Tekrar bir zincir. Şuraya batıyoruz. İkinci kafesimiz. Bir zincir. Üçüncü kafesimiz. Bir zincir. 4. kafesimiz. Bir zincir ve şu iki yere batmıyoruz, biliyorsunuz, şuraya. Ve sayalım yine. 1 2 3 4 5. kafesimiz. Üstüne alıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar battık. Şimdi 2 4. sıramızda kafesli sıramızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ondan sonra ip değiştirme işlemimiz var. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Burada 6 trabzandı. Burada 8. Bundan sonraki trabzanımız, şurada atlıyorduk. Şunu atlıyoruz. Şunu. Şuradan başlıyoruz. 2, 4, 6, 8. Bir de buraya 10. Yani 2, 2 sürekli artışlarımız var. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Tekrar gelelim. Yapalım.
Gelelim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızı da bitirdik arkadaşlar. 5. sıramıza başlayacağız. Fakat burada biliyorsunuz burada ipimiz kalmıştı. 2 sıra yapmıştık. Diğer ipimizi bağlamıştık. Şimdi tekrar bu ipimize geçeceğiz. Her 2 sırada bir ip değiştireceğiz. Şimdi sıramızı 1, 2, 3, 4. Burada şu düzlük sağlansın diye, düz hat sağlansın diye şuraya batabiliriz. Onu da siz değerlendirirsiniz. Şöyle bir düzlük oluşmasını istiyorum. Çünkü bu ön yan hatları ve oya falan yapılmayacak yan tarafına. Onun için bu düzlüğü şu son sırada sağlarsınız. Burada biliyorsunuz 2 iple çalışıyorduk. 2 sırada bir ip değiştireceğimizi söylemiştik. Burada artık ipimizi değiştirme vakti geldi. Şöyle geçiriyoruz. Hiç ipimizi koparmaya gerek yok. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyoruz. 4 zincirimizi çektik, döndük. Diğer ipimize de geçtik. Artık bir kafes boş bırakıyoruz. İkinci kafese ikişer trabzan yerleştiriyoruz artık. İkinci kafesimize 2 trabzanımızı yaptık. Her kafese 2 trabzan yaparak sık iğne sıramıza başlıyoruz. Burada ne kadar arttı bakın. Burada 6 idi. Burada 8'di. Burada 10 olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Gene aynı yere battık. 2 trabzan. Şimdi her kafese ikişer trabzan yapıyoruz. Bakın şu orta noktamız, bu bir kafese gelinceye kadar dolduruyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Burada 6, burada 8, burada 10, ondan sonra 12, ondan sonra 14, 16 şeklinde devam edecek. 2, 2 artacak arkadaşlar. Her 2 sırada bir de bu ipliğimizi değiştireceğiz. Biliyorsunuz açıklamasında yapmıştık. Renk akışını sağlayabilmek için. Hiç ipliğimizi koparmaya gerek yok. Artık diğer ipliğimizi 2 sıra yapacağız. Kafes sıramızın sonunda yeniden tekrar iplik değiştireceğiz. Diğer tarafa da nasıl geçiyorduk? İpliğimizi üzerine alıyoruz. 1 kafes, 2 kafes, 3 kafes ve 4. kafese. Dört kafesti, sonra 5 kafesti. Şimdi bundan sonraki 6 kafes olacak. Kafesler de bir bir ilerleyecek arkadaşlar. Sonra 7 kafes, sonra 8 kafes olarak devam edecek. Bu şekilde devam ederek sık iğnelerimiz 18 sık iğnelerimizi 18'e ulaştırıncaya kadar yapacağız. Ondan sonra kol kesimi gelecek ama kol kesiminden önce ölçü yapmamız lazım. Ölçüm yapmamız lazım. Ölçümlerimiz tamamsa, kola gelmişsek artık yapacağız. Gelmediysek tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Ama birlikte yapacağız. Bunları yapalım. Tekrar gelelim.
Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Kaçıncı sıradayız? Şöyle sayalım. Sık iğneleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane de kafesli sıramız var. Yakından da göstereyim. Eğer takılırsanız ekran resmini alabilirsiniz. Şimdi burada bir detay var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi 2 iplik kullanıyoruz biliyorsunuz. Renk akışını sağlamak için. Bir iplik burada. Bir iplik de burada. Şimdi 2 sıra bir iplikle, 2 sıra bir iplikle yapıyorum. Ama tam bu önde olacağı için şurada iplik atışı çirkin durmasın diye bir teknik var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi kaçıncı şeydeyiz? 2, 4, 6, 7 ve 8. Şimdi bakın. Bu ikinci ipliğim. 2 sıramı yaptım bu iplikle. Elimdeki iplikle. Şimdi alttaki ipliğe geçeceğim. Ama nasıl geçeceğim? Şimdi şöyle yaptık. Battık. Alttaki ipliği alıyorum. Çıkarıyorum. Alttaki ipliği yürütüyorum. Bakın bu iplik zaten burada. 3 kere de alttaki ipliği buradan geçirdim. Şimdi tekrar göstereyim isterseniz. Bakın bu altta. Bu benim 2 sıra ördüğüm iplik. Şöyle ayırayım. Şimdi şöyle aldım. Ördüğüm ipliği üzerine aldım. Sonra alttaki ipliği elime aldım. Batmak istediğim yere battım. Alttaki ipliği geçirdim arkadaşlar. Bakın. Sonra üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Ama alttaki iplikle. Üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi geri dönüş için 4 tane zincir çekmem gerekiyor değil mi? Bir bununla çektim. Bir diğer iplikle çektim. Burada 2 ipliği birlikte yürütüyorum arkadaşlar. Bir bununla çektim. Bir de bununla çektim. Ve artık bu ipliği bırakıp alttan gelen iplik bu çünkü. Onu da şaşırmayın. Onu da kafanız karışmasın. Alttaki ipliği belirleyin. 2, 4. 4 zincirimi çektim. Bakın bu ip burada. Buradan da böyle atlamalı bir şey olmadı. Üzerine alıyorum. Bu kafese atlıyorum. Şu kafese 2 tane trabzan yapıyorum. Normalde bu iplik şurada olması gerekiyor ve şöyle atlatılması gerekiyordu. Ve bu tam önde duracağı için, tam ön hattı oluşturacağı için çok çirkin bir görüntü sağlardı. Bunu kapatmak için tığ işi yapmak zorunda kalabilirdik. Eğer bu teknikle yaparsak kesinlikle tığ işi falan yapmaya gerek kalmadan bu şekilde de kullanabiliriz. Bakın. Yani bundan hiçbir farkı yok. Böylelikle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane trabzan, bir tane kafes atladık.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sık iğneli sıramızdayız. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Bu şekilde sistem aynı, hiçbir farkı yok. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı yapalım. Ondan sonra kafesli sıramızı tekrar yapalım. Tekrar sık iğnemizi yapalım. Buluşalım. Yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi bu zamana kadar neler yaptık? Onları bir size anlatayım. Şimdi kaç sıra yaptık? Dolguları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dolgu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kafesli sıramızı yaptık. İlk sıramızı 6 dolguyla başladık. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sık iğne ile sıramızı tamamladık. Burada da kafesleri de 1, 2, 3, 4 kafesle başladık. 5 kafes, 6 kafes, 7 kafes, 8, 9 ve şimdi 10. kafes, 10 kafes yapıyoruz. Her bir dilimin bir tarafına. Ve şimdi artık kol çalışacağız beraber. Şimdi kafes sıramızda kafesten yaptık. 2 dilim yaptık. 2 dilim yaptık. Normal 10 tane kafesimizi yaptık. 2, 4, 6, 8, 10. Birinci dilimimizi bitirdik. İkinci dilimimizi de bitirdik. Aynı yerlere battık. Şuraya. Ve şimdi 40 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 38, 39 ve 40. Şimdi 40 zincirimizi buradan çektik. Bir dilim, 2 dilim, 3. dilimin atlıyoruz ve 3. dilimin sonunda şuradan tığımızın üzerine ipliğimizi alıyoruz. Aynı normal yapar gibi, sıramızı yapar gibi şu 1, 2, 3 atladığımız yerden şu bir taneyi atlayıp 4. göze trabzanımızı yapıyoruz. Şuraya. Bakın 3 dilim atladık. 1, 2 ve 3. Bundan sonra artık 10 tane kafesimizi yapacağız. Bir zincir, bir göz atlıyoruz. Bir zincir, ikinci kafesimiz, üçüncü kafesimiz, dördüncü kafesimiz, 5, 6, bir zincir, 7, 8, bakın göze geldik, 9 ve burada içine bir tane daha yapıyoruz. 10 tane kafesimizi yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Tekrar buraya batıyoruz. Bir zincir. Tekrar batıyoruz. Başa dönüyoruz. Şimdi buraya da 10 tane kafes sığdıracağız. İkinci kafesimizi yaptık. Bir zincir, 3, bir zincir, 4, 5, 6, 7, 8,
9, şuraya batıyoruz. Hemen önüne burada 10. 10 kafesimizi de burada yaptık. Şimdi üzerine alıyoruz. Her zamanki gibi, daha önceki yaptığımız gibi 1, 2, 3 göz atlıyoruz. Dördüncüye tekrar başlıyoruz. Diğer dilimin kafeslerini yapmaya. Bu şekilde devam edeceğiz. Hiç birbirinden farkı yok. Bu şekilde kol altımızı da yapmış olacağız. Ne kadar yapacağız? Kaç dilim yapacağız kafesimizi? Diğer kolu yapmak için sayalım. Şimdi bu kolu yaptık. Şu kolu yaptık. 1, 2, 3, 4. dilimde tekrar zincir çekip 3 dilim atlayıp 4.'ye batacağız. Bunu tekrar birlikte yapacağız. 4 dilim yapalım kafes sıramızı. 1 yaptık zaten. 2, 3, 4. 4 dilim yapalım. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Şimdi bu sırayı yaptık. 2 dilim kafesimizi yaptık. Ondan sonra 40 zincir çektik. 1, 2, 3. dilimin 3 dilim atladık. 4. dilimin başında tekrar kafes sırasına devam ettik. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 dilim tekrar yaptık. Şimdi tekrar diğer kolu yapıyoruz. Kırk tane zincir atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 39 ve 40. Şimdi şöyle iyice göstereyim size. Zincirimizi attık. Birinci dilim, ikinci dilim, üçüncü dilimi de atlayacağız. Dördüncü dilimin her zamanki başladığımız yerden. Tam orta noktası burası. Bir atlayacağız. İkinci yere batacağız. Ve kafes sıramıza devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar yapalım. Tekrar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi kafes sırasında 2 sıra yaptık ve diğer ipliğimize geçiyoruz biliyorsunuz. Bunu tekrar göstermek istiyorum size. Önceki ipliğimizden tığımızın üstüne doluyoruz. Diğer ipliğimizi, alttaki ipliğimizi alıyoruz ve şöyle batıyoruz. Bu da aslında şuraya batmamız gerekiyor ama biz şu düzlüğü sağlayabilmek için şuradan alıyoruz. Tekrar üstüne battık. Tekrar normal trabzanı diğer iplikle yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. Bu sayede diğer ipliğimize geçmiş olduk. Bu ipliğimiz de kaldı. Artık diğer ipliğimizle çalışacağız. 1, 2, 3, 4. Dönüyoruz. Ve bir kafes atlıyoruz. Diğer kafese 2 tane trabzan dolduruyoruz. Bu şekilde buraları yapar gibi yapacağız. Nereye kadar? Kol zincirimize kadar 2 dilimi yapalım. Tekrar buluşalım. Kola geldik arkadaşlar. Şimdi zincirimizi 40 tane zincirimizi çekmiştik. Oraya geldik. Normal dümdüz örer gibi biz nasıl örerken bir kafes boş bırakıyoruz şurada ve ortada bir kafes ve burada bir kafes, diğer dilime geçiyoruz. Burada da aynı şekilde bir kafes boş bırakacağız. Ondan sonra üzerine alıyoruz tığımızın ipliği ve şuradan başlıyoruz sık iğnemizi yapmaya. Her zincire bir tane sık iğne yapıyoruz.
Şöyle diğer tarafta göstereyim. Şöyle bir kafes boş bıraktık. Her zincire batarak 20 tane trabzan yapıyoruz zincire. Şöyle göstereyim, daha net anlaşılır. Bakın, burada bu dilimi bitirirken şurada ortada bir kafes boş bıraktık. 20 tane trabzan yaptık. Her zincire bir batarak 3 tane zincir çektik. Tekrar 20 trabzan yaptık ve bir kafes atlayarak dilime geçtik. Bundan sonra aynı diğer dilimleri yapar gibi yapacağız. Tabii kollar artık ayrıldı. Bizim örgümüz şu şekilde olacak. Yeni dilim oluştu ve bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sırayı yapalım. Daha sonra kafes sırası var. Onu da yapalım. Ondan sonra buluşalım arkadaşlar. Orada bir ayrıntı var. Ondan sonra devam edeceğiz. Yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Kaç sıra yaptık? Dolgu sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolgu sıra yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de kafes sırası yaptık. Şimdi şuralarda arttırmalar oluyor. Kolu yaptık birlikte. 6 ile başladık. 6 dolguyla başladık. 8'e çıktık. Ve burada bir kafes arttırdık. Her kafese 2 dolgu yaptığımız için ikinci sırada bir kafes artıyor ve 2 dolgu 2 trabzan artıyor. Bir kafes 2 trabzan artıyor. Yani 6 yaptık. 1 2 3 4 kafesle başladık. 8 10 12 14 16 18 20 trabzana ulaştık son sıramızda ve 1 2 3 4 kafes, 5 kafes, 6 7 8 9 10 ve 11. Yani her bu tarafında 11 kafes yaptık. Bu şekilde buraya geldik. Bu arada kolumuzu da yaptık. Bundan sonra artık artırmalarımızı yapmayacağız. Artırmalar olmayacak. Şimdi her iki sırada bir, her kafes sırasının sonunda da ip değiştirdik. Neden? Örgümüzün akışını sağlayabilmek için. Şimdi tekrar kafes sıramızın sonundayız ve diğer ipimize geçiyoruz. Şimdi bundan sonra sistem aynı ilerleyecek ama arttırmaları bırakacağız. Fakat burada arttırma yapacağız. Kafeslerde keserek arttırmalardan kurtulacağız. Akışına göre devam edeceğiz. Şimdi nasıl yapacağız? 1, 2, 3, 4. 4, 5. Normalde burada bir kafes atlayarak trabzana başlıyoruz biliyorsunuz. Bakın burada göstereyim. Bir kafes atlamışız, trabzana başlamışız. Bir kafes atlayıp trabzana başladık. Burada 2 kafes atlayıp trabzana başlayacağız arkadaşlar. Çünkü artık arttırmalarımızdan kurtulmak istiyoruz. Son sıramızda 20 trabzanımız var. Şimdi burada da 20'yi bulacağız. Ve 20. Normalde bu sıramız 20. Bu sıramızda bir kafes atlayarak, burada da bir artırarak 22'ye ulaşmamız gerekiyordu. Fakat biz 2 kafes atladık artık. Şimdi şu tarafı da göstereceğim size. On 18 ve 20. Şimdi 20 trabzanımızı yaptık. Burada kaç kafes kaldı? 1, 2. Orta kafes 3, 1, 2. Şuraya batıyoruz. İpliğimizi üzerine aldık. Şuraya batıyoruz.
Yani burada arttırmalarımızı gene yaptık. Eğer burada bir kafes bıraksaydık burada da arttırma olurdu. 20 olurdu, 22. Fakat biz burada 2 kafes bıraktığımız için tekrar 20'yi yakaladık. Şimdi burada gene devam ediyoruz. Gene devam ediyoruz. 2 kafes atladığımız için 20 trabzan. Şimdi bakın, bu sıramıza da geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 trabzanımızı yaptık. Ve şu orta noktasını saymıyoruz ve 2 trabzan atlıyoruz. Normalde buraya da yapıyorduk biliyorsunuz. 1 trabzan atlatıyorduk. Şimdi artık fazla arttırma olmasın, çok fazla genişlemesin diye standartta bırakıyoruz. 11 kafes, 20 trabzanda bırakacağız. Bu sırayı bir yapalım. Ondan sonra tekrar trabzanı yapma sırasını da tekrar göstereceğim. 20 trabzan burada yaptık. 3 zincir çektik. 20 trabzan burada yaptık. 2 kafes atlıyoruz. Ortayı bırakıyoruz. Burada da 2 kafes şuraya geçiyoruz. Normalde birer kafes atlıyorduk biliyorsunuz. Daha fazla arttırma olmasın diye bundan sonra yeleğimizi bitirene kadar hep bu şekilde devam edeceğiz. Çok artma olmasın diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Trabzan sırasını da göstereceğim. Ondan sonra boyunu ayarlayarak bitireceksiniz yeleği arkadaşlar. Bundan sonra yapılacak, gösterilecek hiçbir şey kalmıyor. Etek boyunu ayarlamaya kalıyor. O da size kalmış bir şey. Bu sırayı yapalım. Tekrar buluşalım. Sıramızı bitirdik arkadaşlar. Son trabzanı da size göstereyim. Şimdi şurada şu düzlüğü sağlamak zorundayız. 2 tane kafes bıraktığımız için şurada yapmak zorundayız. Ve burada şöyle bir çirkin görüntü oluyor. Yani kurallara uyalım diye şu yan hattı da çirkin çirkin bırakmaya gerek yok. Onun da kolayı var. Şimdi 19 tane trabzanımızı yaptık. 20 trabzan yapıyorduk biliyorsunuz. Şöyle üstümüze aldık. Buraya yapsam gene de çirkindi. Yani burada buraya değil de şuraya değil de şuraya batmanın hiçbir mahsuru yok. Hatta bu düzlüğe devam etmiş olacağız. 4 tane zincir çekiyoruz ve kafes sırasına başlıyoruz. 2, 3, 4. Dönüyoruz. Şimdi yapacağımız şey burada artık aynı. 11 tane kafes yapacağız. Şuradaki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kafes yapacağız. Trabzan sırasında eğer tek kafes atlarsak trabzanımız fazlalaşacak. Ama 2 kafes atlarsak trabzanımız da fazlalaşmayacak. Şu minik göz azıcık büyüyecek. Bu şekilde dengede tutacağız yeleğimizi. Daha böyle artarak kocaman bir etek ucu olmayacak. Bu şekilde yapacağız. Kafeslerimizde eğer dalgınlığınıza geldi, unuttunuz, kesinlikle sırayı sökmeyin arkadaşlar. Kafesleri ayarlayın. İlla bir göze battım, ertesi ondan sonraki bir göz boşluk bırakacağım. Hiç önemli değil. Yani bunlarda takılmayın. Buraya 11 kafes, kafesin üstüne de 20 tane trabzan yapacaksınız. Bu şekilde devam edeceğiz. Nereye kadar devam edeceğiz? Yeleği örmek istediğimiz boya kadar devam edeceğiz. Ve ondan sonra da bitireceğiz yeleğimizi. Sonra neye başlayacağız? Bu yelekten herkes çalışmış. Tüm arkadaşlar çalışmış. Belki bazıları benden daha da güzel anlatmış. Eminim anlatmışlardır. Ama bu yeleğin
Bizim farkımız da burada. Bu yeleğin hırka versiyonunu kimse çalışmamış. İşte biz de farkımızı orada göstereceğiz. Ne yapacağız? Bu yeleği hırkaya nasıl dönüştürebiliriz? Bunu yapacağız. Bunları yapalım. Yeleğimiz bitsin. Kol çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Yeleğimiz bitti ama herkesin yaptığı yelekti biliyorsunuz. Biz burada yeleğimizi hırkaya nasıl çeviririz? Yeleğimize hırka nasıl yapabiliriz? Onu göreceğiz. Ben anneme yaptım biliyorsunuz bu yeleği. Annem yelek olarak kullanacak. Eğer siz hırka yapmak istiyorsanız bir yumak daha almanız gerekiyor. Çünkü elimizde tamamen 2 yumak bitiyor. Dizde bir yelek oluyor çünkü bayağı uzun. Siz bir yumak daha alıp şu renk akışını kaybetmeden kol yapmanız gerekiyor. Bunun için bir yumağa daha ihtiyacınız var. Benim toplamda 2 yumak gitmedi. Ama elimde kalan koyu renk kaldı. Fakat size göstermek amacıyla bu koyu renkle de olsa o kolu nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Tabii daha sonra ben sökeceğim ama siz en azından kafanızda canlandırın ve ona göre 3 yumak alın ve renk akışına göre kollarınızı yaparsınız. Tabii hırka isterseniz ama yelek olarak da inanın harika oldu. Kol altlarımız vardı biliyorsunuz. Bakın kol altlarımız böyle 1, 2, 3 ve 4 tane dilimden oluşuyor. Bunun için şuradan arka taraftan, şu kol altından arka taraftan başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Tam şuradan. Şuradan başlıyoruz. Her tarafta sık iğneli sıra var biliyorsunuz. Burada artık kafesli sırayı yapacağız. 2, 3, 4. Şimdi bir atlıyoruz. Bir üçlü trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Bir atlıyoruz. Bir üçlü trabzan. Şimdi şu ortaya kadar 11 tane kafes sığdırmamız gerekiyor. 2, 3, 4, ve 11. Burada 3 zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Tekrar şu araya da 11 kafes sığdıracağız. Zinciri gene unuttuk. Bir zincir çekiyorduk arada. 10 ve 11. Şimdi şurada üstüne alıyoruz ve şuradan batıyoruz. Böyle bir oluşturacağız. Şöyle bir oluşturacağız. Tekrar burada artık bildiğiniz gibi normal yaptığımız kafes sırasını yapacağız. On, 10 ve 11. Burada 3 boşluk atlıyorduk biliyorsunuz. 1, 2, 3 buraya geçiyoruz. Yani her bir dilimin yarısına 11 kafes sığdırıyoruz. Bakın 11 kafes burada,
11 kafes burada. Bakın burada da kafesimizi oluşturduk. Burada da kafesimizi oluşturduk. Bu şekilde şuraya kadar, sıranın başına kadar devam edelim. Yapalım, gelelim. Şimdi geldik sıramızın başına. 10 tane kafes yaptık. Şimdi üstümüze alıyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. 11. kafesi şuradan birleştiriyoruz. Bundan sonra artık hepsi aynı. 4 zincirimizi çekiyoruz. Ne yapıyorduk daha önce yaparken? 1, 2, 3. 2 tane boşluk bırakıyorduk. Ve kafeslerin içini 2'şer trabzanla dolduruyorduk. Aynı şey burada da geçerli. ...20 tane trabzan olacak toplamda. ...18... Buraya da 20. Şimdi 1, 2, 3. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyoruz. Bakın normal zikzak olarak başladık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Döne döne kolumuzu yapacağız. Aynı burada yaptığımız gibi. Aynı buralarda yaptığımız gibi. Ne yapacağız? 20 trabzan buraya yerleştirdik. Şimdi 20 trabzanda bakın 2 var. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 trabzanı buraya yerleştirdik. 2 trabzan artma yapmasın diye. Bu şekilde bir müddet öreyim. Tekrar sizinle paylaşım yapacağım. Son paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bakın bu şekilde kollarımızda devam edeceğiz. İstediğimiz boya ulaştığımız zaman normal şu sık iğne tarafında, çünkü etek uçlarını da sık iğne de bıraktım. Sık iğne de bırakacağız arkadaşlar. Bu elimde koyu renk kalması da size göstermek amacıyla düzgün oldu. Hiçbir farkı yok. Yalnızca başlayışını şuradan başladık biliyorsunuz. Şuradan yaptık. Gayet de güzel oldu. Hırka olarak da kullanılabilir. Yelek versiyonunu herkes çalışmıştı. Ama kol kimse yapmamıştı. Bunu da biz yaptık. Şimdi ben tabii yelek olarak kullanacağımız için bunu sökeceğim. Size göstermek amacıyla yaptım. Siz yaparsanız mutlaka 3. bir yumak almanız lazım arkadaşlar. Bunu da gösterdikten sonra son paylaşımda birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Yeleğimiz bitti. Kolları da beraber yaptık ama ben daha sonra söktüm biliyorsunuz. Çünkü annem yelek olarak kullanmayı tercih etti. Dizde bir yelek oldu. Gayet güzel oldu. Arada biliyorsunuz kombin tavsiyelerinde de bulunuyorum size. Bu yeleği eğer simli angora ipler var. Eğer angora iplerle yaparsanız şöyle siyah renkli ya da koyu renkli ve simli yaparsanız inanın bir kalem elbisenin üstüne böyle davetlerde, düğünlerde giyebileceğiniz abiye bir yeleğe dönüştürebilirsiniz. İçine kalem elbise, dizde bir kalem elbise, dizin üstünde bir kalem elbise olabilir. Hatta uzun bir elbise olabilir. Harika kombinler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayal gücünüze kalmış. Annem buraya düğme istediği 3 tane düğme yapacağım. Şuraya, şuraya ve şuraya. En son resimde de paylaşırım sizlerle.
Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorum? Biliyorsun benim 2 tane genç kızım var. Artı bir de annem var. Annem hemşire emeklisi ve inanın o da giyime çok meraklı. Bizde 7'den 70'e herkes giyime meraklı. Herkesin bir beklentisi var ama bundan sonra kendime bir örgü elbise, hep hayal ettiğim örgü bir elbiseyi çalışmak istiyorum. Ve daha sonra da genç kızlara yönelik böyle cici cici askılı yazlık giy çık yapabilecekleri bluzlar da paylaşacağım inşallah. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni, farklı, güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.